Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün birazcık profesyonel dünyaya geçiş yapacağız. İş ve kültürel farklılıklar hakkında konuşacağız. Aslında daha çok Türklerle çalışmak konusunda bir podcast olacak. Bu arada bu podcast'te bahsettiğim konuların çoğunu mutlak bir gerçeklik olarak kabul etmeyin lütfen. Çoğunluğu deneyimlerim diyebilirim. Açıkçası birçok farklılık olabilir. Öncelikle sektöre bağlı farklılıklar, ayrıca şirketin büyüklüğüne bağlı olarak da farklılıklar olabilir. Ya da kişilere bağlı farklılıklar da mümkündür. Umarım bu anlatacaklarımı faydalı bulursunuz. Belki daha önce Türklerle ya da bir Türk şirketinde çalıştınız ya da şu anda bir Türk şirketinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu nedenle söyleyeceklerime katılabilir ya da farklı şekilde düşünebilirsiniz. Her neyse, lafı fazla uzatmadan başlayayım isterseniz. Öncelikle bazı istatistikler paylaşıp konuya yavaş yavaş giriş yapmak istiyorum. Aslında büyük çoğunluğunuzun istatistiklere ilgi duyduğunu tahmin edebiliyorum. Ben örneğin bir konu hakkında bir çalışma yaparken öncelikle bazı istatistiklerden faydalanıyorum. Şimdi paylaşacağım istatistik dünyanın en çalışkan ülkeleriyle alakalı. Proje yönetim platformu Redboot'un yaptığı araştırma toplam 38 ülkeyi kapsıyor. Araştırmaya göre bu sıralamanın en sonlarında genellikle zengin ülkeler bulunmakta. Bu arada son sırada Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. En hızlı şekilde iş bitiren ülke ise bir Güney Amerika ülkesi olan Peru'ymuş. İlk 5'te tahmin edeceğiniz üzere Çin'de bulunuyor. 4. sırada ise Peru gibi bir başka Güney Amerika ülkesi olan Şili yer alıyor. Az önce söylediğim zengin ülkeler sıralamanın en altında bulunuyor tezimi İsveç çürütüyor maalesef. Çünkü İsveç Peru'dan sonra en hızlı iş bitiren ikinci ülkeymiş. Türkiye'nin sıralamadaki yerini merak ettiğinizden eminim. Bence hiç de fena bir yerde değiliz. İlk 10'da değiliz ama hemen 11. sıradayız. Şimdi isterseniz Türklerle çalışmanın olumlu yönlerinden bahsedeyim. İlk olarak İMC kültüründen bahsetmek istiyorum. Genlerimizde olan yardımlaşma ve yardımseverlik duygusunu iş hayatına da olumlu bir şekilde yansıtmasını çok iyi biliyoruz. Çoğu zaman işini gücünü bırakıp size dakikalarca hatta saatlerce yardım eden bir ofis arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Şimdi işinize yarayacak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Diyelim ki büyük bir organizasyonda çalışıyorsunuz. Bir sürü bölüm ve doğal olarak çok fazla çalışan var. Öncelikle şu soruyu sorayım sizlere. İşlerinizi mail yoluyla mı, telefonla mı ya da yüz yüze mi yapmayı tercih ediyorsunuz? Eğer Türklerle çalışıyorsanız çalıştığınız kişiyle yüz yüze görüşmenizi tavsiye ederim. Hatta imkan varsa çoğu zaman bir çay veya kahve eşliğinde yapılacak işi anlatabilirsiniz. Biliyorum son zamanlarda birçoğumuz iş yoğunluğundan dolayı mail yoluyla işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Bu durumda tavsiyem en azından
o kişiyle ilk tanışmanızı yüz yüze yapmanız. Sonrasında işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. Bu buluşmalarda işinize yarayacak bir tavsiye daha. Bildiğiniz gibi biz Türkler sıcakkanlı bir milletiz. İlk karşılaşmada tokalaşmaya önem veririz. Şimdi ise iş hayatında Türk kültüründen, diğer kültürlerden farklı olan bir başka konudan bahsetmek istiyorum. Çalıştığınız firmalarda bazen yaşça sizden büyük insanlara abi veya abla şeklinde hitap edilir. Bu kültürümüzden gelen yaşça büyük insanlara olan saygıdan dolayı kullandığımız bir hitap şeklidir. Normalde yurt dışında sizden yaşça çok büyük bir insana ismiyle hitap edebilirsiniz. Ama Türkiye'de sizden yaşça çok büyük birisine ismiyle hitap ettiğinizde bazı durumlarda alınganlık oluşabilir. Bu hatırlatmadan sonra bir başka istatistikten bahsedip bölümü tamamlamayı planlıyorum. Bu ise haftalık çalışma saatleriyle alakalı bir istatistik. 2022 senesinde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de istihdam edilen memur ve işçiler haftada ortalama 42.9 saat çalışıyor. Bu sıralamanın en altında ise haftada 32.4 saat çalışan bir Avrupa ülkesi var. Hangi ülke diye bir tahmininiz var mı acaba? Sizi merakta bırakmayayım isterseniz. Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Hollanda en son sırada. Avrupa'nın haftalık çalışma saati ortalaması ise 36.4 saat. Ayrıca aynı araştırmaya göre Türkiye'de 49 saat ve üzeri çalışanların oranı ise %30 civarında. Tabii hepinizin bildiği üzere pandemi sonrası her şeyde olduğu gibi iş hayatında da bazı dönüşümler yaşandı. Ne gibi mesela? Bazı şirketler pandemi sonrası hibrit çalışma modeline döndü. Bu arada hibrit çalışma demişken bir hatırlatma. Eğer dinlemediyseniz uzaktan çalışma konusunda güzel bir podcast yapmıştım. Sanırım 38. bölümdü. İlginizi çekerse dinlemenizi tavsiye ederim. Konumuza devam edelim isterseniz. Toplantıların çoğu fiziki bir toplantı salonu yerine Teams, Zoom veya Skype gibi uygulamalar üzerinden yapılıyor. Bu konuya sizce neden girmek istedim? Çünkü biz Türklerin pozitif yönlerinden bir tanesi bazı önemli toplantılarda toplantının organizatörleri katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunur. Tatlı, tuzlu kurabiyeler, sıcak içecekler ve soğuk meşrubatlar katılımcılara ikram edilir. Bu sayede toplantı veriminin artacağı ve sinerjik çalışma ortamının sağlanacağı düşünülür. Yemek demişken şimdi isterseniz Türkiye'de iş yerlerinde uygulanan yemek molalarından ve sürelerinden bahsedeyim. Günlük çalışma saati 4 saat ve daha kısa ise 15 dakika. 4 saatten fazla ve 7,5 saatten az ise yarım saat. 7,5 saatten fazla olan yerlerde ise 1 saat ara veriliyor. İşe başlama ve bitiş saatleri ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Türkiye'de çalışanların büyük bir çoğunluğunu temsil eden memurların işe başlama saatleri sabah 08.30'dur. Öğlen arası ise 12.30'da başlayıp 13.00'da sona erer. Öğleden sonra ise saat 13 ile 17 arası çalışılır. Tabii bu saatler özel sektörde çalışanlar için farklılıklar gösterebilir. Sahi bu anlattıklarımdan sonra Türklerle çalışmak hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Merak ediyorum. Türklerle çalışmanın sizin çalışma kültürünüzle ortak yönleri var mı acaba? Burada anlatmadım ama sizlerin eklemek istediği görüşleriniz olabilir diye düşünüyorum. Tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Eğer kanalıma abone olursanız toplam 60'a yakın birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastleri hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da
hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 5 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç, kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.